Evrenin yaşı yaklaşık 13,8 milyar yıl. Bu sayı ilk bakışta sadece büyük bir rakam gibi görünebilir. Ama aslında insan aklının kavramakta zorlandığı kadar büyük bir zaman ölçeğinden söz ediyoruz. Şimdi bu zamanı biraz küçültelim. Eğer evrenin tüm tarihini bir takvim yılına sıkıştırsaydık, büyük patlamanın 1 Ocak gecesi olduğunu varsayalım. Galaksiler aylar içinde oluşur, yıldızlar doğar ve ölürdü. Dünya, Eylül ayının başlarında ortaya çıkardı. Ve insanlık bu takvimde 31 Aralık gecesi saat 23.59-58 civarında sahneye çıkardı. Tüm tarihimiz, tüm savaşlarımız, keşiflerimiz, şehirlerimiz, sanatımız ve teknolojimiz sadece son saniyede yaşanmış olurdu. Bu ölçekte bakıldığında biz aslında evrenin son anda fark ettiği bir dipnot gibiyiz. Dünya yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluştu. Hayat ise neredeyse hemen ardından başladı. Ama zeki yaşam, yani düşünebilen, plan yapabilen, araç üretebilen yaşam son derece geç bir misafir. Dinozorlar bu gezegende 165 milyon yıl hüküm sürdü. Bizim türümüz Homo sapiens yalnızca 300 bin yıl önce ortaya çıktı. Tarım ise sadece 10 bin yıllık. Yazı 5 bin yıl. Sanayi devrimi 200 yıl. Elektrik, modern tıp, bilgisayarlar hepsi bir göz kırpması kadar kısa bir sürede. Şimdi durup şunu soralım. 1 milyon yıl nedir? Evren için neredeyse hiçbir şey. Dünya için sıradan bir dönem. Ama bir zeki tür için her şey olabilir. Son 1000 yıla bakalım. 1000 yıl önce insanlar dünyanın düz olup olmadığını tartışıyordu. Hastalıkların nedenini bilmiyor, yıldırımı tanrıların gazabı sanıyorduk. Okyanusları aşmak ölümcül bir kumardı. Sonra bir şey oldu. Bilgi birikmeye başladı. Bilim doğdu. Deney, gözlem ve matematik bir araya geldi. 500 yıl önce kıtalar keşfedildi. 100 yıl önce buhar makineleri çalışmaya başladı. 150 yıl önce elektrik hayatımıza girdi. 60 yıl önce uzaya çıktık. 30 yıl önce internet doğdu. Son 10 yılda ise yapay zeka, insan zekasının sınırlarını zorlamaya başladı. Sadece birkaç yüzyıl içinde mağara duvarlarından uzay teleskoplarına geldik. Bu hız evrimsel ölçekte anormaldir. Doğada neredeyse hiçbir şey bu kadar hızlı değişmez. Ve bu noktada bir soru ortaya çıkar. Eğer biz bu kadar kısa sürede bunları yapabildiysek, önümüzdeki 1000 yılda neler yapabiliriz? Gelecek 1000 yıl. İnsanlık için hem umut hem risk. Bu sürede yıldızlar arası sondalar gönderebiliriz. Mars'ta, belki başka gezegenlerde kalıcı koloniler kurabiliriz. Genetik hastalıkları tamamen ortadan kaldırabiliriz. İnsan ömrünü 2'ye, 3'e katlayabiliriz. Yapay zeka, biyoloji ve teknoloji birleştiğinde insan dediğimiz şeyin tanımı bile değişebilir. Ama aynı 1000 yıl içinde kendi kendimizi yok etme ihtimalimiz de var. Nükleer silahlar, biyolojik tehditler, iklim krizi. Teknoloji bir yandan yükseltirken diğer yandan bizi uçurumun kenarına getirebilir. Yani 1000 yıl medeniyet için ya zirve ya da son olabilir. Bu rakamları gördükten sonra 1 milyon yılın kozmik anlamda ne kadar küçük olduğunu anladıksa şimdi şunu düşünelim. Diyelim ki evrende bizden sadece 1 milyon yıl önce evrimleşmiş zeki bir medeniyet var. Sadece 1 milyon yıl. Kozmik ölçekte önemsiz. Ama bizim tüm tarihimizin 3 katından fazla. Bu medeniyette bir zamanlar ateşi keşfetti, araçlar yaptı, bilim geliştirdi, teknolojide sıçrama yaşadı. Ama bizden 1 milyon yıl önce başlamıştı. Şimdi durup düşünelim. Biz sadece 200 yılda sanayiden uzaya çıktık. Peki 1 milyon yıl boyunca kesintisiz gelişen bir medeniyet bugün neye dönüşmüş olurdu? Gezegenler arası bir uygarlık mı? Yıldız sistemleri arasında seyahat eden bir bilinç mi? Yoksa biyolojik formu çoktan terk etmiş, tamamen farklı bir varoluş biçimi mi? Belki de onları görmüyor olmamızın nedeni orada olmamaları değil, bizim onları anlayamıyor olmamızdır. Bu noktada ünlü bir soru devreye girer. Herkes nerede? Bu soru Fermi paradoksu olarak bilinir. Evren bu kadar büyükse, milyarlarca galaksi, trilyonlarca gezegen varsa neden hiçbir iz görmüyoruz? Belki yaşam çok nadirdir. Belki medeniyetler kendini yok eder. Belki de teknoloji belli bir noktadan sonra görünmez olur. Ya da belki biz evrene bakarken çok erken bir zamanda bakıyoruz.
Evren 13.8 milyar yaşında olabilir. Ama zeki yaşam için uygun dönem henüz yeni başlamış olabilir. Biz kozmik tarihin ilk bilinçli tanıkları olabiliriz. Ve bu düşünce garip bir şekilde hem ürkütücü hem de büyüleyici. Çünkü bu durumda evrenin geleceğinde olacak her şeyde bizim de payımız olabilir. İlk büyük hataları yapan tür biz olabiliriz. Ya da ilk büyük dersleri çıkaran. Belki milyonlarca yıl sonra başka bir genç medeniyet evrene bakıp şunu soracak: bizden önce kimler vardı? Ve belki cevap biz olacağız. Son bir kez zaman ölçeğine dönelim. Evren çok yaşlı. Biz çok yeniyiz. Ama bu kısacık sürede evreni anlamaya başladık. Yıldızların nasıl doğduğunu, zamanın nasıl aktığını, maddenin nasıl var olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Bu küçücük zaman diliminde kendi kökenimizi sorgulayan bir bilinç geliştirdik. Belki de önemli olan ne kadar süredir var olduğumuz değil, var olduğumuz sürede ne yaptığımızdır. Çünkü zaman bizim sandığımızdan çok daha büyük. Ama anlam bazen çok kısa bir anda doğar.